Uzaylıları bulmak için yeni yöntem. Uzay maceramızın başlamasından itibaren tüm toplumlar çeşitli komplo teorileri dahil uzaylıları aramakla çok uğraştılar. Varlıklarına dair formüller ve teoriler olmasına rağmen yıllardır şu anki teknolojimizle ne yazık ki halen iletişim kuramadık. Aksine hiçbir sinyal alınmadı. Uzaylıları bulmak adına yeni yöntem ve teknikler aramaktayız. İşte bu yöntemlerden akla yatkın bir yöntem öne sürüldü. Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde görev yapan astronom Hector Socas Navarro'ya göre uzaylıları bulabilmemiz için yeterli teknolojiye sahibiz. Ancak aradığımız yer yanlış olabilir. Konu hakkında yazdığı makale The Astrophysical Journal'da yayınlanan Navarro, uzaylıları bulmamız için ilginç bir öneride bulundu. Navarro'ya göre eğer uzaylıları bulmak istiyorsak bakmamız gereken yer keşfedilen gezegenlerin çevrelerine bırakılmış muhtemel uzay çöpleri. Eğer bir yerlerde yaşam ve medeniyet varsa muhtemelen uzay çöpü de vardır açıklamasında bulunan Navarro, uzay çöplerinin önemine dikkat çekti. Yöntem olarak da dünyadan görülecek ışık eğrilerinin izlenmesi gerektiğini dile getirdi. 1960'lı yıllardan beri dünya dışı zeki yaşam formu arayışlarını sürdüren SETI, dünya dışı akıllı yaşam araştırması olarak geçer. Bu konuda pek çok teori ortaya koydu ve uzaylıları bulabilmemiz için çeşitli yollar ortaya atıldı. Bir yandan böyle çalışmalar devam ederken bir yandan da NASA gibi uzay ajansları yaşam formlarını aramak için yakınlarımızdaki gezegenlerde görevler gerçekleştirdi. Fakat 10 yıldır devam eden üstün ya da ilkel yaşam formu arayışlarımız konusunda henüz net cevaplara sahip değiliz. Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde görevli olan Hector Socas Navarro'ya göre bunun sebebi dünya dışı zeki yaşam formlarını ararken yanlış yoldan ilerlememiz. Her zaman gökyüzünde uçan daireler, habersizce ziyaret gelip insan kaçıran uzaylılar ya da gezegenlerin üzerinde yaşamlardan izler aradık. Ancak Navarro'ya göre tüm bunlar gereksiz. Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni bir makalede Navarro, yapmamız gereken şeyin uzay çöplerini ve uydularını aramak olduğunu söylüyor. Eğer bir yerlerde bizim gibi veya bizden daha üstün bir yaşam formu varsa, muhakkak ki uzay çöpleri, uyduları ya da başka gezegenleri incelemek için uzaya yolladıkları uzay araçları vardır. Biz de dünyamızda izler aramaktansa uzaydaki bu izleri takip etmeliyiz. Navarro'ya göre bunu yapabilmek için elimizde yeterli teknoloji var. Araştırmaya göre mevcut gezegenlerin etrafındaki uydular ve uzay çöpleri eğer varlarsa dünyadan gözlemlenebilir durumda olmalıdırlar. Bunu yaparken de Güneş sistemimizin dışında kalan gezegenleri keşfetmek için kullandığımız geçiş yöntemini kullanabiliriz. Bir uzaylı gezegenin ve biriken uzay çöpünün dünya üzerindeki bakış açımızdan bakıldığında karakteristik bir ışık eğrisi imzası oluşturması gerektirdiğini savunan araştırmaya göre bu sayede süper gelişmiş teknolojik ekipmanlar olmadan da bu yaşam formlarını ve gezegenleri keşfedebiliriz. Uzayda üstün bir ırk arayışı devam ederken bilim insanları bu ırkı ve gezegeni bulmak için Dyson küresi gibi yabancı mega yapılar ve antimadde güç santralleri, asteroid madenciliği izlerini aradılar. Bu arayışlar halen devam etmekte, ancak yayınlanan bu son makalede Navarro oldukça mantıklı bir noktaya değiniyor. Hep bizden daha üstün bir ırk aradık ancak bu olmayabilir. Fakat evrimsel süreci değerlendirdiğimizde bizim seviyemizde bir ırk olabileceğini biliyoruz ve eğer bizim gibilerse antimadde güç santrali arayarak onları bulamayız. Çünkü muhtemel olanlar onlar da henüz antimaddenin gizemini çözmeye çalışıyorlardır. Geçiş yöntemini kullanarak astronomlar son 30 yılda yüzlerce dış gezegen keşfettiler ve artık bilim insanlarının bu uzak dünyaların atmosferinde bulunan kimyasal elementleri ayırt edebildikleri yeni bir döneme giriyoruz. Navarro'ya göre de bu teknoloji birkaç sene içerisinde dış gezegenlerin uydularını ve uzay çöplerini keşfetmemize müsaade edecek. Ancak bu konuda önemli bir antitez bulunuyor. Biz de orta gelişmiş diyebileceğimiz bir medeniyetiz ve uydularımız devasa bir uzay çöplüğümüz var. Ancak bu uydular ve çöpler dünya yörüngesinde
yeryüzüne aslında yakın diyebileceğimiz bir mesafede duruyor. Dolayısıyla bir dünya dışı ırk bizim uydularımızı ve çöplüğümüzü göremez. Aynı mantıkta biz de onları göremeyiz. Navarro ise bunun birkaç yıl içinde değişeceğini ve artan uydular ile çöplerin artık çok daha geniş bir alana yayılacağını söylüyor. Bu sayede antites çürütülmüş oluyor diyebiliriz. Tabi varsayım sadece muhtemel akıllı yaşam formlarını bulmak için düşünülmüş. Peki bizim taş devri dönemimizde yaşayan canlılar varsa ya da böcek ve hayvan benzeri canlılar mevcutsa